Selamlar herkese. Bugün size bu pembe pomponlu bebek yeleği yapımını aktaracağım. Örgüm ben ilerletirken Tunus işi modelini olarak ördüm. İlk olarak şöyle şişimin de numarasını paylaşayım. 3 numara Tunus işlerini kullanan, özellikle baş kısmı kancalı olan bir yapıda bir şiş tercih ettim. Örgümde 2 yumak kullanmıştım. İkinci yumağımdan kalan kısım tam olarak bu kadar. Yani 1,5 yumak diyebiliriz. Markasını veremiyorum ama ölçülerinde şu şekilde kestim. Size söyleyebilirim. 100 gram 270 metre uzunluğunda bir ip kullandım. Örgümüz baştan aşağıya doğru örgü şeklinde ilerliyor. Arkalarında herhangi bir desen çalışması yapmadım. Daha hani zaten ön taraf yeterince yoğun diye arka tarafı daha düz tercih ettim. Ve toplamda da 6 tane düğme kullandım. Yani 12 sıra aralıklarla düğmemi ekledim diyebilirim. Şimdi bir yandan da ölçülerimi vermek istiyorum. En tepeden uç kısmına baktığımızda 38 santim. İki kolu arasındaki mesafede 30 santim. Toplamda baklava dilimi deseni olarak bakacak olursak da sağ ve solda 10'ar tane, yani toplamda 20 tane baklava dilimi oluşturdum. Her birinin ortasına da yine birer tane pomponumu ekledim. Ama siz pomponları daha farklı tercih edebilirsiniz. Farklı renklerde olabilir. Pompon yerine çiçek ekleyebilirsiniz ya da kalp olabilir. Tamamen size kaldı. Şimdi yakadan başlayıp örgümüzü ilerleterek sıra sonuna kadar gelebiliriz. Şimdi yapımına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, toplamda 76 zincir atacağız. İlk zincirimi atarken şu şekilde etrafından çevirerek bir kilit mekanizması yapıyorum. Böyle ipimi sabitledim. Bundan sonrası için 76 zincir çekeceğiz. Ama zincirleri çekerken bir tık daha yumuşak, hani serbest, çok sıkı yapmadan ilerletelim. Çünkü daha sonrasında bu zincirlerin üzerine model kurulumuzu gerçekleştireceğiz. 76 ilmek zincir attıktan sonra tekrar bir araya gelelim. Toplamda 76 zincir çektim. Bu benim 76. zincirim. Zincirlerimi şu şekilde kendime doğru çeviriyorum. Bundan sonrası için şuradaki, şimdi şöyle çevirirken tam şurada bir kabartı yerleri var. Oralardan ilmek toplamaya başlayacağım. Batırıyorum. Bir ilmek aldım. Bir aşağıda yine aynı noktadan bir ilmek daha aldım. Yine bir alttan aynı noktadan, biraz da bir batarken zorlayabilir ama bir yerden sonra elinize alışacaktır. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilk baştaki zincirim dahil toplamda 76 tane ilmek olması gerekiyor. Toplamda 76 tane ilmek topladım. Şişimin üstünde şu an 76 tane var. Şimdi bunları ikişer ikişer tekrardan çekeceğim. Bu ilk ilmeğimiz olduğu için ilk ilmeği her zaman ilk başta tek alıyorum. Daha sonrasında da şu ikisini beraber. Bu yine ikişer ikişer. Sadece başlangıçta ilk ilmek için bir tane tek örüp daha sonra ikişer ikişer almaya başladım. Bu her yerde aynı şekilde devam edecek. Şimdi ikisini beraber. İkisini beraber. Sıra sonuna kadar bu şekilde ikişerli ikişerli toplayalım. Sıra sonuna kadar geldim. En son bir tane kaldı. Onu da şu şekilde ikişerli alıyorum. Şimdi birinci sıramız bitti. Burada bir tane ilmeğimiz var. Şimdi 5 sıra boyunca bir ters bir düz ilerletecek çapraz bir görüntü oluşturup bir lastik görünümü vereceğiz. İlk olarak bu ilmeğimin tam olarak şurasından giriyorum. Hem arkada kalacak hem sadece önden bir tane alıyorum. Bunu ters olarak öreceğiz. Tersten kastımızda ipi şu şekilde ön tarafa kendime doğru alıyorum. Şöyle tutayım hatta daha rahat olması için. İlk yerden şişimi geçiriyorum. Şu şekilde bir tane kendime doğru çekiyorum. Burada bir esneme payı olursa bununla ipi çekerek kendinize daha kısaltabilirsiniz. Buradan tersimi yaptım. Bir tane de düz yapıyorum. Şu şekilde düzümü aldım. Ters yaparken ipimi bu tarafa geçiriyorum. Şuradan bir tane batıyorum. İpimi geçirdim. Sıkılaştırıyorum biraz daha. Bu da ters oldu. Tekrar düz. İpimi geçirdim. Tekrar ters.
tekrar düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir ters bir düz yapalım. Aslında ipi ters tutarken şu şekilde kendimizi çekip tam ucundayken elimizi sabitlersek tutması daha kolay olacaktır. Hem daha fazla da ip çekmeye gerek kalmaz. Şöyle bir daha göstereyim. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar geldim. Buradaki ilmeğim düz oldu. Sonrasında aslında terse denk gelmesi gerekiyordu. Ama sıranın bitişi olduğu için burayı her yerde düz olarak örmemiz gerekiyor. O yüzden hani düzden sonra kafanız karışmasın. Düzden sonra yine düz olarak şuradan alıyorum. Ve bunu düz aldım. Şimdi bunu önce bir tane zincir çekiyorum. Daha sonrasında da zincir çekerken ikişerli ikişerli alıyorum. 2 2 2 sıra sonuna kadar ikişerli ikişerli toplayalım. Sıra sonuna kadar geldim. Şu an 1 ve 2. sıramız bitti. 3. sıraya geçiyoruz. Bir alt sırada ilk baştan tersle başlamıştık. Şimdi düzle başlayacağız. İlk aldığım ilmeği düz. Sonrasında alttan geçirerek şu şekilde ters. Sonrasında düz. Yine bir ters bir düz yaparak ilerletiyoruz. Eğer kaldığınız ters mi, kaldığınız ilmek ters mi düz mü onu ayırt etmek için de şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi şu ilmeğin altına baktığımda burada bir düğüm görüyorum. Eğer bir düğüm varsa bu bir önceki sırada ters yapılmış demektir. Benim bunu düz ilerletmem gerekir. Eğer herhangi bir düğme vesaire yoksa, daha doğrusu yanlışlık oldu. Burayı ters alalım. Düğmemiz tam olarak, daha doğrusu düğümümüz tam olarak burada. Burası demek ki bir önceki satırda ters örülmüş. Yine bunu düz örmem gerekir. Bunda herhangi bir düğümümüz yok. Bunu o yüzden ters olarak ilerleteceğiz. Yine şurada bir tane düğüm var. Bunu düz alıyorum. Burada herhangi bir düğüm vesaire yok. Bunu şu şekilde ters alıyorum. Sıra sonuna kadar bir ters bir düz yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Burada ters düştü şansımıza. Ters olarak örgümü örüyorum. Son kalan ilmeğimi de her yerde her zaman düz örüyoruz. Yine bir zincir çekelim. Daha sonrasında ikisini beraber yine sıra sonuna kadar bu şekilde ilerletelim. Sıra sonuna kadar geldim. 1 2 3. sıram bitti. Şu an 4. sıradayım. Bundan sonrası için bir yandan da düğme deliğini koymamız gerekiyor. Şimdi ilk olarak ters ilmeğimi şu şekilde ters bir şekilde atıyorum. Sonrasında düz atıyorum. Şu an elimde 1 2 3 tane oldu. Bir tane başını doluyorum. Bunu dolamamızdaki amaç şu ilmeği atlayıp bir sonrakine geçeceğimiz için. Bunu daha sonrasında başına doladığımız yere serbest bırakabiliriz. Şu an başını doladım. Bunu atlıyorum. Buna geldiğim için bunun altında da düğüm var. Yine bunu düz örmem gerekiyor. Şöyle bir tane delik yapımız oluştu. Sonrasında tekrardan bir ters bir düz sıra sonuna kadar ilerletebiliriz. Sıra sonuna kadar ilerletelim. Daha sonrasında ilmeklerimizi yine ikişerli ikişerli toplayıp tekrardan bu noktaya kadar gelelim. Sonra devamını anlatacağım. Sıra sonuna kadar geldim. Şu kısmını düğme deliğini beraber yapalım. Şu ikisini beraber aldım. Şimdi şişimden şu doladığım ilmeğimi çıkartıyorum. Buradaki aslında dolamamdaki amaç da biraz daha esnek bir görünüm vermek ki düğme delikten daha rahat geçebilsin. Tekrardan bunu takıyorum. Bu defa arada bir boşluk oluştuğu için buna doldurmamız gerekiyor üst sıralarda. Şimdi önden bir zincir çekiyorum. İkinci zincir çekerken de yandakiyle birleştiriyorum. Yine ikişerli, tekrardan ikişerli. Şurada deliğimizi oluşturduk. Şimdi 1 2 3 4. sıradayım. 5. sıraya geçtim. Burada aslında son ters düzlerimizi yapacağız. Sonrasında artık sırayı düz olarak ilerleteceğiz.
Şimdi ilk olarak burada bir düğümümüz olduğu için bunu düz alıyorum. Şunu şu şekilde ters alıyorum. Burada bir arttırma yapmamız gerekiyor ki düğme deliğinden sonra üst kısımlarda doğruca devam etsin. Şurada şu zincirin olduğu yerden şöyle geçirip bir ilmek aldım. Ve yandakine tekrardan ters örüyorum. Sonra düz. Tekrar ters. Yine sıra sonuna kadar gidelim, örelim. Sonra en son başa kadar da tekrardan gelelim. Ondan sonrası için ayrımları göstereceğim. Toplamda 5 sıramı ördüm. Artık yaka ayrımına geldik. Bunun için ben önde işaretleyicilerimi koydum ama sıra sayısını vermek istiyorum. İlk 7 ilmeğimiz bizim ön kısımlarda hep bir ters bir düz bir ters bir düz yaparak ilerleteceğimiz kısımlar, ön kısmımız. Daha sonrasında hepsini düz öreceğimiz 9 tane ilmeği ön kısım için ayırdık. Yine 2 tane ilmeğimizi arttırma noktasını belirlemek için kullandık. Bu 2 tane ilmeğin bir önüne bir de arkasına arttırma yapacağız. Kol için 8 tane ilmek ayırdım. Yine 2 tane arttırma noktası için arka kısımda toplamda 20 ilmek ayırdım. 2 tane arttırma yeri için 8 ilmek tekrar kol, 9 ilmek ön yüz için, buradaki kalan 7 ilmeğimiz de önde yaka görünümünü vermek için koyduğumuz kısımlar. Toplamda 76 ilmek. İlk sırada arttırmayı beraber yapalım. Daha sonrasında model kurulumu için de tekrar gösteriyor olurum. Arttırma yerlerini her zaman düz öreceğiz. Şu an ilk 7 ilmeğimi bir ters bir düz şekilde ilerleteceğimizden bahsetmiştik. İlk sırada gelen ilmeğimiz düz. Bunu ters örmemiz gerekiyor. Ters ördüm. Tekrar düz. Tekrar ters. Düz. Ters ördüm. 2, 4, 6. Bir tane daha düz örüyorum. İlk 7 ilmeğimi bu şekilde ördüm. Ön kısım için her yeri düz öreceğim. Toplamda 9 ilmek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. ilmeği. Bundan sonrasında işaretleyici koyduğumuz 2 ilmeğimize geldik. Bu işaretleyicinin hem önde hem de arkasına arttırma yapmamız gerekiyor. Arttırmayı da şu şekilde yapıyorum. Burada tam şu 2 ilmeğin ortasında bir tane zincirimiz var. Bunun tepe noktasına batıp bir tane ilmek çıkartıyorum. Sonrasında bu iki arttırma yerini düz örüyorum. Tekrardan şu iki ilmeğin arasında bir tane zincirden bir ilmek çıkardım. Kol için tekrardan 8 ilmek düz örüyorum. Her bir sırada toplamda 8 ilmek arttırmış olacağız. Yine arttırma yerime geldim. Şimdi şu bizim birinci ilmeğimiz, bu da ikinci ilmeğimiz. İkisinin tam ortasından şu şekilde çıkartıyorum. Arttırma yerimi örüyorum. Ve tekrardan iki ilmeğin arasından zincire batarak bir ilmek daha çıkartıyorum. Bu şekilde artışlarımızı bu iki yerde de yapalım. Sonra ikişer sıra sonuna kadar gelelim. Tekrardan bu arttırma yerlerinde örmemiz gerekiyor. Diğer arttırmamı da şu şekilde yaptım. Şimdi 9 sırayı düz öreceğim. Son 7'yi bir ters bir düz demiştik. Hani onu göstermek için tekrardan video çekeyim dedim. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Ön için 9 ilmeğimi çektim. Artık geriye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kaldı. Şimdi bakıyorum. Buradaki benim düz gelmiş. O yüzden bunu ters örmem gerekiyor. Bir sonrakini düz.
Bir sonrakini ters. Bir sonrakini yine düz. Ters. Düz ve sıra sonunda tekrardan düz örüyorum. Ve yine ilkinde bir ilmek, bir zincir, sonrasında hep ikişerli ikişerli alaraktan sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi tekrardan ilk 7 ilmeğimi bir ters bir düz örmem gerekiyor. Burada düğümün olduğu yerde, yani ters başlamışım. O yüzden şu an düz ilerliyorum. Bir sonraki ilmeğimi ters alıyorum. Tekrar düz. Bir sonraki ilmeğimi ters. Düz ve tekrar ters. Toplamda 2, 4, 6, 7 ilmek oldu. Daha sonra işaretleyeceği kadar düz örüyorum. Toplamda 10 tane ilmek örmem gerekiyor. Bir tane arttırma yaptığım için. Şu an şu ilmek tam olarak arttırmamı yaptığım ilmek. Pardon, şu ilmek arttırmamı yaptığım ilmek. Şu an bu işaretleyicim şu iki ilmekte. Öncesinde bir arttırma yapıyorum. Bu iki ilmeği düz örüp sonrasında tekrar bir arttırma daha yapıyorum. Yine kalan kısımları aynı şekilde ilerletelim. Sıra sonunda son 7 ilmek kalınca ters örmek için bir araya gelelim. Son 7 ilmeğe geldim. Burada düğümüm var. O yüzden bunu düz ilerletiyorum. Sonrasında ters, düz, ters, düz, ters ve düzle de bitiriyorum. Bundan sonrası için artık geri döneceğiz. Geri dönerken de modeli nasıl kurduğumu da gösteriyor olacağım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. İlk 7 ilmeğimizi buradan örelim. Birinciyi tek ördüm. İkisini beraber. İkisini beraber. 3, 4, 5, 6, 7. Hatta kutucuk olarak sayarsak da 1, 2, 3, 4, 5, 6 etti. Onu 7'ye tamamlayalım. Şimdi bu şekilde 7'ye tamamladım. Ben burada bir model çizdim sizin için. Burada kutucuklu boyadığımız yerler için aslında bir tane 4 zincir çekerek bir model kurulumumuz var. Aralarda düğme deliklerini bıraktığımız yerleri de işaretledim. Buradan şu sıraya kadar toplam 31. artışımızı yaptıktan sonra da düz örüyoruz. Bu taralı alanlar bizim artış yaptığımız sıraları ifade ediyor. Bunu da şu şekilde söyleyeyim. Şimdi burada düz gelen bir kısmımız var. O ön kısımdaki düzlüğü ifade ediyor. Bunu şu şekilde şöyle kapatarak da düşünebilirsiniz. Şuralarda da arttırma yerlerimiz var. Bu şekilde. Şimdi sırasıyla kutucuk bazlı olarak sayacağız. Buradaki 2 tane ilmeğin tam ortası bir kutucuk ediyor. Bu 2 ilmeğin tam ortası bir kutucuk. 2 ilmeğin tam ortası bir kutucuk. Bu şekilde de sayabilirsiniz. İlk başta 7 tane kutucuğu örüyoruz. 8. kutucukta biz model kurulumunu yapıyoruz. Sonra da artış yerine kadar 3 tane kutucuğumuz kalması gerekiyor. Şimdi bunu göstereyim şu şekilde. Başlangıçta da 7 kutucuk var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bundan sonrası için 7 tane daha kutucuk yapıp 8. boyayacağız. Şöyle göstereyim. 1. kutucuğu yaptım. 2. kutucuğu yaptım. 3. kutucuk. 4. 5. 6. ve 7. kutucuğu yaptım. Şu an bu yapacağımız yer 8. kutucuğa denk geliyor. Orayı taramışız, yani boyamışız. Boyadığımız yerlerde de şunu yapıyoruz. 4 tane aynı yere zincir çekiyorum. Biraz daha gevşek çekmekte fayda var. 2, 3, 4. zincirimi çektim. Çektiğim zincirle beraber buraya batıyorum. Bu benim için bir tane kutucu ifade ediyor ve bunlar boyadığım kısım. Sonrasında arttırma yerimiz şuradaki 2 ilmekti. Oraya kadar da şu ikisi arasında bir kutucuk,
Bu ikisi arasında bir kutucuk ve şu ikisi arasında bir kutucuk, toplamda 3 kutucuğumuz kaldı. Burada da 1 2 3. kutucuğumuz. Bunu şöyle örmeye devam ediyoruz. İkişerli ikişerli. Sıra sonuna kadar herhangi bir işlem yapmıyoruz. Şimdi bunu ördükten sonra şuradaki arttırma yerimize geldiğimizde tekrardan sayılara bakalım. Şimdi arttırdığım yere geldim. Şu iki ilmek benim arttırdığım ilmeklerdi. Bu ikisini ördüm. Şimdi bundan sonrası için de modelimizi şu şekilde ters düşünebiliriz. Birbirinin aslında simetrisinin olması gerekiyor. Onu da şöyle tarif edeyim. İlk 7 ilmeğim zaten ön yüzün ilmeğiydi. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi saymıyorum. Bundan sonrası için zaten buralar hep düz gelecek. Şimdi bu arada 8 tane, daha doğrusu 7 tane kutucuk kalacak. 8.'ye biz modelimizi kuracağız. Bu taraftan sayarsak da 3 tane kutucuk kalacak. 4.'ye modelimizi kuracağız. Ona bakalım şimdi beraber. 2 ilmek beraber bir kutucuk yapıyordu. Benim şu an 1, 2, 3. 3 ilmeği düz örmem lazım. 4. de model kurmam gerekiyor. Şu ikisini beraber aldım 1. Şu ikisini beraber aldım 2. Şu ikisini beraber aldım 3. Şimdi 4. kutucuktayım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. 4.'yü bununla beraber aldım. Sonrasında 7 tane kutucuk sayabiliriz. 1 2 3 4 5 6 7 ve ön yüz içinde yine 7 kalması gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7. Bu şekilde aslında sıramızı tamamlamış olduk. Bundan sonrası için model kurumu nasıl ilerleteceğiz? Şimdi burada bunu yaptık. Bir sonraki dönüşte, hep bunlar dönüş için ilerliyor. Bir tane bunun yanına, bir tane de diğer yanına. Şu kısımlar. Sonrasında yanındakinin yanına, yanındakinin yanına. Yani önce 5 tane model açacağız. Sonra 5 tane model kapatacağız. Buradaki bu sonuncu modelin olduğu yerle bu birinci modelin başının olduğu yer aynı hizada olacak. Sonra burada modelimizi tekrar açacağız. Aynı şekilde sonra 5 sıra kadar ilerletip sonra tekrar kapatacağız. Bunu kapattığımız yerde tekrardan bu iki modelin başlangıcı başlıyor. Üçü aynı hizada. Hizası da aynı olsun diye. Sonrasında bunları 2 kere açıp sonrasında da geri kapatacağız. Aynı yerde diğerini başlatacağız. Hep birinin bittiği yerde diğerleri başlayacak. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleteceğiz. Burada düğme yazan yerlerde düğme deliğimizi koyacağız. Bunlar hep belli aralıklarda olması için yaklaşık 14 sıra olabilir. 14 sırada ya da 12 sırada bir düğme deliklerinde eşit aralıklarda olması için işaretledim. Burada sadece sonuncu düğme deliğimiz. Bu model bittikten sonra bir sıra daha örerken oraya düz örüyoruz. Düz örerken düğme deliğini koyacağız. Ve en son 5 tane de şu başlangıçta yaptığımız gibi çaprazları, lastik görünümünü 5 sıra daha örüp sonrasında bitireceğiz. Yaklaşık 68. sırada bitiyor. Biz şu an 7. sıradayız. Şimdi bu modelin şu kısmını aslında kapatmasını da bir yandan göstereyim. İlk 7 ilmeğimi bir ters bir düz alıyordum. Burada en son düz almışım. Bunu ters alıyorum. Tekrar düz. Ters. Düz. Ters. Düz. 2, 4, 6, 7 tane oldu. Şimdi bundan gerisini hep düz örüyorum. Bir yandan arttırmalarımızı da toplamda 31. arttırmaya kadar ilerletmemiz gerekiyor. Şimdi şuraya ördüm. Aldım ilmeğimi. Bunu buraya battım. Buraya örmemiz gerekiyor. Batarken de şu içeriden bu zincirlerimi şu şekilde kendime doğru çekiyorum. Burada aslında bir yandan da bir nohut görünümü oluşturuyoruz diyebilirim. Bu battığımız yerden de bir tane ilmek çıkartıyorum. Şu şekilde bir görüntü olacak. Yani 4 tane zincir çekip bunu ön kısmı almış oluyoruz. Yine yanlarda devam ettiriyorum. Arttırma ilmeklerime geldim.
Yine yandan bir ilmek arttırıyorum. Şu şekilde arttırmamı yaptım. Bu 2 ilmeğimi düz ördüm. Tekrardan bu aradan bir arttırma daha yapıp yine düz örgülerime devam ediyorum. Buralarda arttırmalarımızı yapalım. Burada arttırmamızı yapalım. Şuraya kadar gelelim. Buraya beraber tekrar bakalım. Şimdi şurada arttırmamı yaptım. Bu ilmeklerimi yine düz örüyorum. Şurada yine düzümü ördüm. Buradan geçirdim. Şu zincirlerimi ilmeğimin, daha doğrusu şişimin altından bu tarafa doğru geçiriyorum. Sonrasında buradan bir ilmek çıkartıyorum. Böyle bir nohut görünümünü verdik. Sonra da sıra sonuna kadar devam ediyorum. Tekrardan şuraya kadar örüp gelelim, artışımızı göstereceğim model kolumuzu. Tekrardan buraya kadar ördüm. Buradaki çaprazlarımızı da örmeyi unutmayalım. Şimdi bu model kulağımız şu 2 ilmeğimizin ortasında. Şu şekilde ikisinin ortasında. Bunun bir önüne bir tane de arkasına yapacağız. Yani şu 2 yere. Önce şunu bir örelim. İlmeğimiz burada, modelimiz burada demiştik. Onun bir öncesini yapıyoruz. Yaparken de klasik 4 tane zincir. Birazcık gevşek tutuyorum. 3, 4 tane. Dördüncüyü buraya battım. Bu modelimizin olduğu kutucuğa geldik. Bunu yine düz örüyorum. Tekrardan modelin sonrasına geldim. Burada da 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Dördüncüyü buraya geçiriyorum. Bundan sonrası için yine ikişerli ikişerli. Bir sonraki modelimize kadar, nohutumuza kadar gelelim. Yine burada da bir önünde bir arkasına yapacağız. Diğer tomurcuğa kadar geldim. Yine bu bizim şurada şu 2 ilmeğimizin arasında. Buraya bir öncesine bir de bir sonrasına yapacağız. O yüzden şunu düz örüyorum. Bir yandan da kontrol ediyorum. 2 tomurcuğun bir öncesindeyim. 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncüyü bir sonrakiyle beraber aldım. Yine bu ikisini beraber alıyorum. Tomurcuğun olduğu sırayı. Sonra tekrardan 4 ilmek, 4 zincir çekiyorum. Ve dördüncüyü de bununla beraber aldım. Sıra sonuna kadar da yine ikişerli ikişerli alabiliriz. Aslında bu şekilde yapımız ortaya çıktı. İlk başta bir tane tomurcuk, sonra 2 tane tomurcuk. Şuradan da şöyle bakalım. 2 tane tomurcuk. Arada bir tane bu boşluk olan kutucuk var. O da tam olarak şu kutucuğa denk geliyor. Bu bir sonraki sıralarda bir kutucuk boşluk, 3 kutucuk boşluk, 5, 7 kutucuk boşluk şekilde olacak. Şimdi biz sıramızı şu an birinci tomurcuğumuzu yaptık. İkinci tomurcuğun olduğu sıradayız. Bunu 5 kere yapalım. Tam şu 5. arttırma yapalım. Kapatmak için tekrardan bir araya gelelim. Evet arkadaşlar, ilk baklava dilimimizin kapatma aşamasına geldik. En son 2 tane tomurcuk yapmışız. Artık tek tomurcuktayız. Ama bu tek tomurcukla beraber bizim bu kısımdan sonra diğer tomurcuğu da diğer dikdörtgen baklava diliminde oluşturmaya başlamamız lazım. İkisi arasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kare boşluğumuz var. Sonrasında 8.'ye de bunu yapıyoruz. Ve arttırma yerine doğru. Ben zaten şu an arttırmaya doğru gidiyorum. Arttırma yerine doğru gittiğim için bu tomurcuktan sonra 7 tane kutucuk bırakıp 8.'ye yapacağım. Burada tam tersi. Arttırma yerim bu tarafta olduğu için bu tomurcuktan sonra 7 tane kutucuk burada kalacak. 8. de bizim ilk tomurcuğumuzu yapmamız lazım. Onu da bu tarafa yakın yapacağız. Şimdi yapmaya da bakalım beraber. Şimdi ilk olarak şu tomurcuğumuzu bir kapatalım. Baklavamızı. Şu yaptığımız yer tam olarak ikisinin arasında kalan alandayım. 4 zincir gevşek çekiyorum. 3, 4. Dördüncüyü de bununla beraber battım. Şimdi şunların kutucuklarını sayacağız ve 7 tane kutucuk etmesi gerekiyor. Şu ikisinin arasındaki ilk kutucuğum. Sonra ikinci kutucuktayım. Sonra 3, 4, 5, 6. İkisini beraber aldım. 6 ve son olarak 7. kutucuğumu da yaptım. Şöyle sayalım.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. kutucuğa da artık baklavamızın yeni deseni başlatıyorum. Nasıl başlatıyorduk? 4 zincir, 3, 4. Sonrasında da bunu kapatıyorum. Şuradaki arttırma yerimize kadar ikişer ikişer toplayarak gelirim. Arttırma yerime kadar geldim. Şu iki arttırma yerimi de yaptım. Şimdi bundan sonrası için ilk olarak sayımlarımızı yapalım. Tam olarak şu iki tomurcuğun arasına şuraya diğer tomurcuğumuzu yapıp bu modeli kapatacağız. Sonrasında 7 tane kutucuk olması gerekiyor. Şu kutucuğa biz tomurcuğumuzu yaptık. Şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 7. kutucuktayım. Şu bir sonraki kutucuğa da modelimizi kurmamız gerekiyor. Bu taraftan da sayacak olursak 1 kutucuk, 2 kutucuk, 3 kutucuk. Dördüncüye yapıyoruz. Onu da şöyle gösterebilirim. Bu taraftan arttırma yerinden sayarsak da 1, 2, 3. kutucuk geçiyoruz. 4. kutucuğa yapıyoruz. Yani ilmek olarak da 1, 2, 3. 3. ilmeğe gelince yapacağız. Şu ikisini beraber alıyorum. 1. kutucuk. İkisini beraber aldım. 2. kutucuk. İkisini beraber aldım. 3. kutucuk. Yeni modelimi başlatıyorum. 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncüyle bunu beraber aldım. Sonra ikişer ikişer. Şu ikisini beraber aldım. Tam olarak ikisinin arasına geldim. Kutucuk olarak da baktığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kutucuk var. 8. de tekrardan modelimi kuruyorum. Her yerde model aralarında mutlaka 7 tane kutucuk olması gerekiyor. 8. model kurulumunu yapıyoruz. Zaten bu ilk 3 modeli kurduktan sonra devamı hep aynı hizalarda olacaktır. Yani şunlar hep birbirini takip eden hizada. Şunlar hep birbirini takip eden hizada. Sadece buraya geldiğimizde şu bitirdiğimiz noktadan hem 7 tane kutucuk geçip 8.'ye bir tane yapacağız. Hem de 7 tane kutucuk geçip 8.'ye bir tane daha yapacağız. Bir de burada şu an biz ilk tomurcuğumuzu yaptık. İkinci tomurcuğun olduğu yere yani bir sonraki sıramıza bizim düğmeyi koymamız gerekiyor. Yani ben buradan dönerken de dönüşte yani bir sonraki sırada da düğme deliğimi koyacağım. Sıranın başına geldim. Şimdi bunu düz aldığımız için buraya çapraz yapıyorum. Sonra burayı düz yapıyorum. 3 ilmekten sonra bir tane başını doluyordum. Ve bir tane ilmek atlayıp diğerine geliyorum. Burada düz yapmıştım. Bunu normalde çapraz olması gerekiyor. Buranın da düz. O zaman düzle devam ediyorum. Böyle bir delik görünümü oluşturduk. Bir sonrakinde çapraz. Şimdi tekrardan düz. Bundan gerisi zaten sıra sonuna kadar devam edecek. Aynı şekilde. Biz bu modeli de kapatalım. İkinci oluşturduğumuzu. İkinci oluşturduğumuzu kapattıktan sonra şu sıra için tekrar bir araya gelelim. Bu sıradan sonra da yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5 sıra boyunca da kol kısımlarını sadece kol kısımları için yani şuralarda ayırdığımız kısımlar için bir düz bir ters bir düz bir ters olacak şekilde sadece bu kısımlarda bir model kurulumunu yapacağız. Kendi kollarda biraz daha düzgün gözükmesi için. Sıra başına kadar örelim. Modelimizi kapatalım. Şu son tomurcuğun olduğu sıraya gelince beraber devam edelim. Diğer şeklimin kapatma noktasına kadar geldim. En son 2 tane kutucuk kısmını yaptım. Şimdi artık dönüşte hem burayı kapatacağız hem de şu kol kısımları için buradaki kol kısmında ve diğer kol kısmında bir ters bir düz yaparak şu ön tarafta kenarlarda yaptıklarımızdan yapmaya çalışacağız. Diğer baklava diliminin sonuna kadar geldim. En son 2 tane tomurcuk yapmak için sıra sonuna kadar geldim. Şimdi dönüşte hem bu tomurcukları kapatacağız hem de şu kol kısımları için bir ters bir düz yaparak kol kısımlarında da şu önlerde bıraktığımız gibi model bırakımını yapacağız. En sonda bu 2 tane daha yeni baklava dilimi ekleyeceğimiz için bu kısımda toplamda 3 tane tekne olması gerekiyor.
En son bunların ortasına geldikten sonra, yani 5. tomurcuktan sonra kapatırken de bir yandan da kollarımızı hem keseceğiz hem de düğme deliğini bırakacağız. Şimdi şu şekilde göstereyim. Şu diğer kola kadar aynı şekilde örüp gelelim. Arttırma noktasına kadar geldim. Şunlar bizim arttırdığımız yerler. Önce bir tane arttırma yapıyorum. Bunları düz olarak alıyorum. Ve tekrar arttırma yapıyorum. Bu arttırmayı düz olarak kabul edersek, bundan sonra arttırmanın hepsini düz olarak düşüneceğiz. Bir sonrakine her zaman çapraz başlatacağız. Bir sonraki sırada da arttırma yaptıktan sonra tekrardan çapraz başlatacağız. Çapraz yani ters, düz, ters, düz, ters, düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Burada da yine en son çaprazla biteceğiz. Sonra arttırmamızı düz yapıp tekrardan 2 ilmeği düz yapacağız. Yine aynı şekilde diğer kola geldiğimizde de arttırmayı ilk yaptığımız yer, yani arttırma yerimiz düz. Sonra ters, düz, ters, düz, ters. Sıra sonuna kadar bitirelim. Sıra sonuna kadar bitirdikten sonra şu tekrardan başa geldiğimizde yeni model kurulumu için bir araya gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Hatta kapatmaları da yaptım. Şimdi şuradaki de gösterdiğim gibi bir öncekiyle aynı hizaya gelmesi lazım. Arada 7 kutucuk. Bir sonrakinde yine 7 kutucuk ve tekrardan tomurcuğu başlatıyorum. Şimdi tekrardan hizasına bakabiliriz. Şu an ben bu tomurcuktayım. Hizasına geldim. Tam olarak şu aralıkta. Yani bir tane daha kutucuğumu kapatayım. Kapattım. Şimdi aynı hizaya geldim. Şuradaki hizadayım. Şimdi 4 tane zincirimi çekiyorum. Dört zincir çektim. Bir sonrakine kapattım. 7 tane kutucuk sayacağız. Birinci kutucuk, 2, 3, 4, 5, 6 ve bu da 7. kutucuk. 7. kutucuktan sonra zaten hem şu ikisinin de ortasına denk gelmiş oldu. Buraya da son tomurcuğumuzu yaparak bu baklava dilimini kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4. Bunu da kapattım. Tekrardan 7 tane kutucuk sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buraya tekrardan yeni baklava dilimi için 4 zincirli model kurulumumu yapıyorum. Sonrasında da 1, 2, şununla beraber de 3 tane kutucuk var arttırma yerimize kadar. Yine buradaki arttırma yerine kadar gelelim. Buradaki model kurulumuna da beraber tekrar bakalım. Arttırma yerime kadar geldim. İlk olarak hani saymaya karıştırırsanız şuradan da ilerleyebiliriz. Bu ikisinin arasına zaten bir tane tomurcuk gelecek şuraya. Sonrasında 7 sırada öne kayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8.'ye de yapacağız. Yani tam olarak şu aralığa. Baştan da şu arttırma yerlerimizi yapmış olursak 1, 2, 3 kutucuk olması gerekiyor. Onu da hatta şöyle sayalım. 1 kutucuk, 2 kutucuk, 3 kutucuk. Tekrardan 4 zincir çekerek ilk tomurcuğumu yapıyorum. 4 birleştirdim. Tekrardan 7 kutucuk olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İkisinin arasına doğru geldim. Şimdi 4 tane zincir çekerek son tomurcuğumu yapıyorum bu baklava dilimi için. Tekrardan arada 7 kutucuk olmalı, hem de şununla aynı hizaya gelmeli. Şu son tomurcukla. Onu da sayalım.
1 2 3 4 5 6 7. Tomurcuk olarak da bakarsak şu boşluğa geldik. Doğru yerdeyiz. Şimdi 4 tane daha zincirimi çekiyorum. Dördüncü birleştiriyorum ve sıramı kapatıyorum. Bundan sonrası için aslında modelimiz oturdu. Artık hep birbirini takip eden sıralarda olacak. Onu da şöyle tarif edeyim. Şimdi biz şu kutucu, yani şu baklava dilimini kapattık. Burada yeni baklava dilimini başlatıyoruz. Artarak gidecek. Sonra tekrar kapatacağız. Burada da yeni baklava dilimini başlatıyoruz. Önce arttıracağız, sonra azaltacağız. 5 sıra boyunca, yani tam olarak 1 2 3 4 5 tane tomurcuk yaptıktan sonra kapatıyorduk. Şu 4 tane tomurcuğu yapalım. 5. tomurcuğun olduğu sıraya gelince kol kısmını da kapatacağız. Yani burada 4 tane tomurcuk yaptıktan sonra tekrardan bir araya gelebiliriz. Evet arkadaşlar, son dörtlü tomurcuğuma da geldim. Bu kısmı da bitirdim. Artık sıranın başındayım. Bundan sonrası için bu tomurcukları kapattığımda zaten dördüncü tomurcuğa gelmiş olacağız. Hem bu sırayı kapatacağız, hem de bundan sonrası için artışlarımıza devam etmeyeceğiz. Artık artışlarımız bitti. Hem de kol kısımlarını da kapatıyor olacağız. Şimdi bu kısmı beraber işletelim. İlk olarak 7 ilmeğimi bir ters bir düz alıyorum. Hatta şöyle yapalım. Şuradaki arttırma yerimize kadar örüp gelelim. Sıranın başına kadar geldim, arttırma yerime kadar. Burada normalde arttırmayı yapıyorduk. Bundan sonrası için artık arttırmayı yapmayacağız. Arttırma yapmadığımız için bu ilmekten sonra diğerine düz bir şekilde devam ediyorum. Bundan sonrası için kolumu keseceğiz. Ama kolumuzu keserken normalde şu arttırma noktalarında 2 tane ilmeğimiz vardı. Bir tanesini ön yüze dahil edeceğim, bir tanesini de kol kısmına. O yüzden kesmeye kol kısmından başlıyoruz. Kesme kısmında daha rahat olması için şöyle bir tane tığımı kullanıyorum. Dilerseniz bununla da devam edebilirsiniz. İlk olarak şu arttırmadaki ikinci ilmeğimi battım. Şu şekilde bir tane çıkardım. Daha sonrasında yandakine geçiyorum. Bundan da bir şekilde bir tane ilmek çıkardım ve bunu kaydırma yöntemiyle diğerinden geçirdim. Bundan yine bir ilmek aldım, kaydırma yöntemiyle diğerinden geçirdim. Bu şekilde kolun sonuna kadar kesmelerimizi yapabiliriz. Kolun sonuna kadar geldim. Bu şekilde kapatmalarımı yaptım. Şimdi buradaki 2 tane arttırma ilmeğimize geldik. Yine aynı şekilde bir tane ilmeğimizi kola, bir tanesini arkaya dahil edeceğiz. O yüzden onu şöyle yapmamız lazım. Bu arttırma yerimizi alıp yine kapatıyoruz. Burada bir tane ilmek kaldı. Bizim bu ilmeğin kalmaması lazım ve bu ilmeğin de diğer tarafa kalması lazım. O yüzden aslında ikinci ilmeğimizi de dahil edip buradaki çıkan ilmeği şu ilmeğin devamı gibi düşünebiliriz. Buradaki ilmeğimizi uzattım. Sonrasında da şurasıyla bağlıyorum. Buradaki şişime milime geçirdim. Bundan sonrası için arka kısmı düz bir şekilde devam ediyoruz. Bir sonraki kol kesimini de aynı şekilde ilerletebiliriz. Sıra başına kadar gelelim. Kol kesimlerimizi yapalım. Yaptıktan sonra tekrardan birleştirme yapıp bu sırayı kapattıktan sonra sıra başına kadar gelelim. Kapatırken de şu iki birleştirme noktasını göstereceğim. Sıra sonuna kadar geldim. Toplamda 140 tane ilmeğim var. Hani ilmek sayınızı da kontrol edersiniz. Oradaki aslında ilmek sayısı da şu için önemli. Burada ters düz bir şekilde akışımız var. Burada da yine ters düz şeklinde akışımız var. Sıranı, yani modeli bitirdiğimizde en uç kısmını tekrardan düz ters örgülerimizi yapacağız ve onu bütün sıralar için devam edeceğiz. Başlangıçta yaptığımız düz tersi devam ettirdiğimizde buraya geldiğimizde de aynı noktaya devam etmesi gerekiyor. Eğer sayınız tekli bir sayıysa, yani atıyorum 139 veya 141 ise bunu çiftli bir sayıya çevirmeniz lazım. Eğer benimle beraber örerken de sayılarınızı kontrol ederseniz çift bir sayı elde ediyor olmanız gerekiyor. O yüzden ben sayılarımı kontrol ettim, 140 çıktı. Ama sizin atıyorum eksik bir arttırma yaptığınız bir şey oldu. Şu koltuk altlarından, şu birleştirme noktalarından birer zincir çekerek birleştirebilirsiniz.
Şimdi hem o kısmı anlatayım hem de normal birleştirmeyi anlatayım. Eğer benim gibi sayınız tamsa, yani çift bir sayıysa nasıl yapıyoruz? İlk ilmeğimi düz aldım. İkincisini beraber. İkisini beraber. Bu şekilde koltuk altına kadar geliyorum. Koltuk altına kadar geldim. Normalde buradaki ilmeğimi aldıktan sonra bu ikisini düz bir şekilde birleştiriyorum. Ama eğer bunu böyle devam ettiriyorum, sizin sayılarınızda bir eksiklik varsa veya hani tekse sayınız, onu da şu şekilde ilerletebiliriz. Burada ilmeğimi aldıktan sonra sanki şu düğme yerinde arttırma yapıyormuşuz gibi bir tane zincir çekiyorum. Sonra birleştiriyorum. Yani ikisini beraber geçiriyorum. Düz devam ettirirken de bu zincirin olduğu yerden bir tane ilmek çıkartıyorum. Eğer sayınız tekse bu şekilde ilerletebilirsiniz. Benimki tam sayı tuttuğu için bu ikisini şu şekilde aynı yerdeyim. İkişerli ikişerli almaya devam ediyorum. Bundan sonrası aslında model kurulumumuz oturdu. Hep aynı şekilde örgülerimize devam edeceğiz. Yine aynı birleştirmeleri yapacağız. Dönüşte sıra sonuna geldikten sonra artık diğer düğme deliğimize sıra geldi. Sırayı bitirdikten sonra dönüşte düğme deliğini koyacağız. Model kurulumlarımızda yine baklava dilimlerimizi devam ettireceğiz. Düğme deliklerini unutmuyoruz. Şimdi düğme deliğini koyuyorum. Sonrasında yine ikincinin olduğu yerde düğme deliği ve burada da kapatmaya yakın 4. sırada düğme deliğim. En sonunda model bittikten sonra da bir sıra daha düğmemi koyacağım. Tam şu düğüm, yani model bitimlerine kadar örelim. En son kısma geldiğimizde hem de bir yandan düğme deliğini koyarız hem de çapraz bitirmeye geliriz. Bu sıraların bitiminde görüşelim. Evet arkadaşlar, yeleğimin sonuna kadar geldim. Burada son tomurcuğumu yaptıktan sonra tam dönüşte 4 zincir çekerek tomurcuğu oluşturuyorduk. Ondan sonra bir kere daha gidip geldim. Sonrasında alt kısmı için bu şekilde tekrardan çapraz örgümü de ilerlettim. 4 sıra kadar da bir ters bir düz olacak şekilde en alta da desenimi verdim. Şu an artık kapatmaya geçebiliriz. En son tam ters düz kısmına gelmeden önce de düğme deliğimizi bıraktık. Toplamda düğme deliğimizde 6 tane oldu. 12 diş aralıklarla bıraktık diyebilirim. 4 sırada ördükten sonra şu an kapatma sırası için yine ben tığımı elime aldım. Tığ ile kapatmak istiyorum. Yine kapatmamızı koltuk altına yaptığımız gibi ilerleteceğiz. Alıyorum ve ikisini birleştiriyorum. Bir sonrakini alıyorum. İkisinden geçiriyorum. Sık iğne gibi ama çok da elime sıkmadan ilerletiyorum ki daha esnek bir görüntü olsun. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıp örgümüzü bitirebiliriz. Yeleğimi de kapattım. Artık ipimi de kestim. Bu şekilde burada duruyor. Onu en son saklarız. Şimdi her bir baklava dilimi için ben kenarda bir yandan da bu şekilde pomponlarımı hazırladım. Bunları her bir baklava dilimin tam ortasına yerleştireceğiz. Toplamda baklava dilimlerini sayarsak eğer 2, 4, 6, 8, 10. Toplam 10 tane bu tarafta, 10 tane bu tarafta, 20 tane olması gerekiyor. Ben 19 tane hazırladım. Pomponlarımı da pembe seçtim ama hani istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Daha her birini farklı renkte de yapabilirsiniz. Ya da farklı bir işleme de ortaya çiçek olabilir. Başka bir şekil olabilir. Onları ekleyebilirsiniz. Ben biraz daha kolay olması ve pomponlarımla ve tomurcuklarımın uyumlu olması için pomponlarımı seçtim. Şimdi bunun yapımını göstereyim. Sonra da nasıl bağlanacağını göstereyim. En sonunda bitmiş halini gösteriyor olurum. Bu yelek modeli için de ben pomponlarımla uyumlu olması için şu şekilde pembe düğmelerimi de hazırladım. Şimdi pomponun yapımına geçebiliriz. Şu şekilde elimde daha önceden kalan bir tane pembe ip vardı. Onu kullanacağım. İlk olarak şu şekilde dolayarak bir tane düğüm atıyorum. Sıkılaştırdım. Sonrasında 2 tane zincir çekiyorum. 1 2. Bir tane daha zincir, başını birazcık daha uzatıyorum diğer zincirlerim oranla. Başını doladım. İlk yaptığım zincire batıp çekiyorum. Bir tane daha başını doladım. İlk yaptığım zincire batıp çekiyorum.
Zincirle beraber şu an 3 tane oldu. Baştakiyle 4 5 ve 6.'mı da aynı şekilde aldım. Şu şekilde elimi tuttum. Buradan içinden geçiriyorum. Ve şu tuttuğum ilmekten de alamadım. Tuttuğum ilmekten de tekrardan geçirip şu şekilde sıkılaştırıyorum. Sonra da ikisini beraber alıyorum. Bir tane daha zincir atıyorum ki sağlam olsun ve ipimizi kesebiliriz. Şöyle bir pomponumuzu yaptık. Bu pomponu ben şu an bu yüzdeyim ama daha güzel durması için aslında diğer tarafa çeviriyorum ve iplerimi şu şekilde sıkılaştırıp daha bir pompon görünüm vereceğim. Şimdi bunu modelde gösterebiliriz. Toplamda 20 tane yapmıştım pomponlardan. Tam bunun orta noktasını buluyorum. Orta noktası şu çizgiyle şu çizgi arasında kalıyor ve tam olarak şurası. Bunun bir köşesinden bir ucunu, diğer köşesinden de bir ucunu ipleri çekip arkada birleştireceğim. Şöyle göstereyim. Tam orta noktasına. Diğer köşesi şurası. Bu köşesine aldım. Pomponumun şu şekilde durmasını istiyorum. Buradan ipimi geçiriyorum. Arkadan çıkardım. Şimdi diğer ucunda çaprazından geçireceğim. Çaprazımız da tam olarak şurası. Buradan da diğer ucumu geçiriyorum. Diğer ucumu da geçirdim ve ikisini arkada birbirine bağlıyorum. Sağlam olması için de 2 kere bağlayabiliriz. Pompon görünümüz oldu. Ben çizgilerinin aşağıya bakmasını istedim ama eğer siz farklı şekillerde koyup bunu şu şekilde de baktırabilirsiniz. Hani ben düz olması için bu şekilde ekledim. Diğer bütün hepsine de pomponlarımı aynı şekilde ekleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, kamera arkasında pomponlarımı diktim. Düğmelerimi ekledim. Ve bu şekilde bir görüntü ortaya çıktı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.